Türkiye'de şirketler bilgisayar okuryazarlığının artması için çeşitli eğitim çalışmaları yapıyor. Biz de bu hafta Microsoft Türkiye'den Erdem Erkul'la şirketin sosyal sorumluluk projelerini konuştuk. Microsoft Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerini Erdem Erkul Teknolojik'e anlattı. Microsoft Türkiye'de bilgisayar okuryazarlığının artması için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Microsoft Türkiye olarak bir yazılım devi olmamızın yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkmaya çalışıyoruz. Toplumsal duyarlılığımızı ön plana çıkartarak ülkemize bir kurumsal vatandaş olarak sosyal sorumluluk projelerimizde hizmet etmeye çalışıyoruz. Toplumdan aldığını topluma verme ilkesiyle hareket eden Microsoft Türkiye, ülkemiz genelinde birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atmakta. Microsoft Türkiye olarak sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde 3 ana başlıkta çalışmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan birincisi bilgisayar okuryazarlığını artırmak. Bir diğeri yerel yazılım ekonomisine katkıda bulunmak, bir diğeri ise güvenli internet. Bunlardan ilki olarak bilgisayar okuryazarlığını artırma konusunda neler yaptığımıza değinecek olursam, Microsoft Türkiye olarak 2005 yılından itibaren devam etmekte olan Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesiyle toplumumuza, vatandaşlarımıza, gençlerimize bilgisayar okuryazarlığı konusunda eğitim vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 22 bölgesinde açmış olduğumuz, 22 kentinde açmış olduğumuz bilişim akademileriyle gençlerimize, vatandaşlarımıza, dezavantajlı gruplara bilgisayar okuryazarlığı konusunda eğitimler vermekteyiz. Bu bilişim akademilerinde öncelikli olarak bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri, akabinde web tasarımı ve akabinde gelen talepler doğrultusunda yazılım eğitimleri vermekteyiz. Bugüne kadar projemizde yüz yüze eğitimle 150 bin vatandaşımıza eğitim vermiş bulunuyoruz. Projemizin en önemli özelliklerinden birisi tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak iskeletlenmiş bir proje. Burada bir sivil toplum kuruluşu olarak Habitat İçin Gençlik Derneği, bir uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı ve bir kamu kurumu olarak daha önceki yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı, şimdiki yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı projemizin ortakları. Projemiz dünya genelinde gerek Birleşmiş Milletler tarafından gerekse geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu e-katılımcılık ödülü alarak ödüllendirilmiş bir proje. Gene Microsoft Global içinde de geçtiğimiz yıllarda en iyi sivil toplum ödülüne layık görüldü proje olarak. Projemizin en önemli özelliği biraz önce de saydığım gibi 4 paydaşlı olması ve bu 4 paydaşın birbirinden tamamen farklı yapılar olması. Bir tarafta bir kamu kurumu, bir tarafta bir uluslararası örgüt, bir tarafta bir sivil toplum kuruluşu ve bir tarafta bir özel sektör kuruluşu olarak biz Microsoft projeyi başarıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Microsoft Türkiye, Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi kapsamında bilgisayar öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitimler veriyor. Eğitimlerimiz sonunda tüm eğitim alan vatandaşlarımıza Microsoft imzalı, UNDP imzalı, Kalkınma Bakanlığı imzalı ve Habitat İçin Gençlik Derneği imzalı katılım belgeleri veriyoruz. Aldıkları eğitimi bir şekilde belgelendirmiş oluyorlar. Dediğim gibi tamamen gönüllülük esasına dayalı yapılmış bir proje ve önümüzdeki dönemde projemizi güçlendirerek daha da bilişim akademisi sayılarımızı artırarak devam etmek arzusundayız. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Diğer sosyal sorumluluk projelerimizden de bahsetmem gerekirse sivil toplum örgütleriyle çok yakın ilişkiler halindeyiz. İşte geçtiğimiz yıllarda Microsoft İstanbul ofisimizde sivil toplum kuruluşları buluşması adı altında bir gün düzenlemiştik ve gerçekten çok büyük katılım sağlanmıştı. Sivil toplum kuruluşlarına tüm dünyada olduğu gibi yazılım bağışı yapıyoruz.
Tüm dünyada yapılan bir yazılım bağışı programımız var. Bunun aynısını Türkiye'de de uygulamaya çalışıyoruz. Burada sivil toplum kuruluşları bizlerle iletişime geçiyorlar. Microsoft.com.tr adresinden bizlere ulaşabiliyorlar. Yazılım bağış programımız hakkında kendi sosyal sorumluluk web sayfamızdan bize ulaşarak belli bir form doldurarak Microsoft ürünlerini bağış olarak kullanabiliyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının büyüklüğüne göre ve projelerine göre yazılım bağışı yapabiliyoruz. Bazı sivil toplum kuruluşlarımız Microsoft Office uygulamaları, Windows uygulamalarını talep ediyorlar. Kendilerine o tarz o ürünlerimizle yardımcı oluyoruz. Bazı sivil toplum kuruluşları CRM tarzı uygularımızdan talep ediyorlar. Daha sivil toplum kuruluşundaki diğer şubeleriyle, merkez bir yapıyla iletişime geçebilmek için. O konuda da gene o ürünlerimize kendilerine destek olarak verebiliyoruz. Genel olarak Türkiye'deki yaptığımız bağışlar gerek CRM uygulamaları olsun, gerek Windows uygulamalarımız, gerekse Office uygulamalarımız olsun ilerlemekte. Microsoft Türkiye'nin bilgisayar eğitimlerinden yararlananlara bu konuda eğitim aldıklarını belgeleyen bir de sertifika veriliyor. Bir diğer bizim için önemli olan ve çocuklarımız için, gençlerimiz için bilakis çok önemli bir uygulama, bir proje olarak gördüğümüz güvenli internet seminerleri ve eğitimlerimiz var. Teknoloji akıl almaz bir şekilde ilerliyor. Her gün yeni uygulamalar, her gün yeni projeler karşımıza çıkıyor. Biz de çocuklarımıza çocuk yaşta güvenli interneti, bilgisayarı daha verimli ve etkili kullanmaları konusunda neler yapabileceklerini eğitim vererek sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de geçtiğimiz yıl bilgi toplumunda aile seminerlerini başlattık. Seminerlerimize Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Bilişim Derneği katkı sağlamakta. Birlikte yaptığımız bir proje. Burada bilgi toplumunda aile seminerlerinde çocuklarımızı aileleriyle birlikte seminerlerimize alıyoruz. Çocuklar belli uzman hocalarımızdan güvenli internet ve güvenli bilgisayar ve güvenli bilişim konusunda eğitim alırlarken aileleri gene farklı bir ortamda çocuklara interneti ve bilgisayarı daha güvenli nasıl kullandırabilecekler onları anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 7 aylık bir süreçte yaklaşık 700 ailemiz ve 700 çocuğumuz bilgi toplumunda aile seminerlerine katıldılar. Seminerlerimiz sonucunda çocuklarımıza bir güvenli internet sözleşmesi imzalatıyoruz ebeveynleriyle beraber. Burada çocuklar internette nelere dikkat edeceklerini ailelerine söz verecek bir şekilde imzalıyorlar. Bugüne kadar dediğim gibi 700 aileye ve 700 çocuğumuza bu eğitimlerimizi ulaştırdık. Son bir şey söylemem gerekirse gene geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz bir oyunumuz var. Güvenli internet macerası oyunu. Hatta şu günlerde Başbakanlık'ın çocuk web sayfasında oyunumuzda, güvenli internet macerası oyunumuzda yer almakta. Burada çocuklarımız internetten oyun oynayarak interneti daha güvenli, bilgisayarı daha güvenli nasıl kullanacaklar onu öğreniyorlar. Arzu etmek isteyen çocuklarımız www.çocuk.basbakanlık.gov.tr adresinden güvenli internet macerası oyununa da ulaşıp oynayabilirler.